Merhaba değerli izleyiciler. Bu videoda ilk İslam filozofu olarak kabul edilen El-Kindi'nin metafizik felsefesine ve geniş entelektüel gelenekler üzerine olan etkisini inceleyeceğiz. Varoluş ve nihai gerçeklik hakkındaki bilgi arayışına odaklanan El-Kindi, erken İslam felsefesinde önemli bir gelişmeyi temsil etmektedir. Varlıkların doğasına ilişkin soruşturmanın nihayetinde ilk neden veya gerçek olan Tanrı üzerinde birleştiğini vurgulayarak varlığa dair teleolojik bir görüş sunar ve böylece metafiziğini nihai nedenlerin bilimi olarak tanıtır. El-Kindi için bu nihai neden, varlığı diğer tüm varlıkların temelini oluşturan zorunlu ve nihai varlık olan Tanrı'dır. Bu anlamda felsefesi tüm şeylerin birden kaynaklandığı ve ona bağımlı olduğu neoplatonik bir yapıyı yansıtır. Evrenin yaratılışına ilişkin bakış açısı, onu özellikle evrenin sonsuzluğu konusunda daha Aristotelesçi çerçevelere yönelen El-Farabi ve İbn Sina gibi sonraki filozoflardan ayırmaktadır. Ancak El-Kindi ebedi bir kozmos kavramını reddederek bunun yerine evrenin Tanrı tarafından ex nihilo yani hiçlikten yaratıldığını ileri sürer. Bu duruş onu her ikisi de Aristoteles'in ebedi evren kavramına karşı çıkan Hristiyan filozof John Philoponus ve Mutezile'nin İslam teolojik okuluyla daha yakından ilişkilendirir. El-Kindi ayrıca metafiziğin diğer bilimlerdeki temel rolünü vurgular. Metafiziğin veya kendisinin ilk felsefe dediği şeyin diğer tüm bilimlerin türediği ilkeleri sağladığını savunur. Varoluşun ilk nedenlerini ve ilkelerini anlayarak ister doğa bilimleri, ister matematik veya etik olsun diğer sorgulama biçimlerinin altında yatan gerçeklere dair içgörü kazanır. Bilgiye ilişkin bu hiyerarşik görüş metafiziği zirveye yerleştirir ve bilgelik arayışında onun önceliğini iddia eder. Metafiziğin bu konumlandırılması şeylerin nedenlerinin araştırılmasının felsefi merkezinde olduğu Aristoteles geleneğini yansıtır. Ancak El-Kindi'nin metafiziği teolojik unsurları entegre ederek Aristoteles'in metafiziğini bir dereceye kadar aşar. Bu El-Kindi'yi Yunan felsefi geleneklerini İslam teolojisiyle uyumlu hale getirmeyi amaçlayan daha geniş İslam felsefesi geleneğinin içine yerleştirir. Aristoteles'e göre evren ebedidir ve zaman içinde bir başlangıcı yoktur. Buna karşılık El-Kindi'nin yoktan yaratma konusundaki ısrarı, felsefesini evreni var eden bir yaratıcı Tanrı varsayan İslam öğretisine daha yakından bağlamaktadır. Bu teolojik boyut El-Kindi'nin felsefesini özellikle de diğer düşünce okullarıyla ilişkisini anlamak için hayati önem taşır. Evrenin sonsuzluğunu eleştiren bir Hristiyan yeni Platoncu olan John Philoponus ile olan uyumu ve Mutezile düşüncesine, özellikle de onların rasyonalist teolojik yaklaşımına olan sempatisi, aklı vahiy ile uzlaştırma çabasını daha da belirginleştirmektedir. Bu nedenle El-Kindi'nin metafizik anlayışı özellikle vahiy yorumu olmak üzere teolojik temelleri dikkate alınmadan tam olarak anlaşılamaz. Metafiziğin ilk nedenlerin incelenmesi olduğu görüşü gerçekliği en temel ilkeler aracılığıyla anlamayı içerir. Bu nedenle metafizik araştırması diğer bilgi biçimlerinin ister bilimsel ister etik olsun filtrelendiği bir mercek görevi görür. Aristoteles'ten özellikle kozmosun doğası ve yaratılışı konusunda önemli şekillerde ayrılırken yine de felsefe ile İslam teolojisi arasındaki ilişkiyi daha da geliştirecek olan El-Farabi ve İbn Sina gibi sonraki filozoflar için sahneyi hazırlar. El-Kindi'nin metafiziği varoluşun doğasını 4 temel soru aracılığıyla anlamaya yönelik sistematik bir yaklaşıma dayanmaktadır. Bu sorular bu mu, bu nedir, hangisi ve nedendir? Ve bu sorular onun ontolojik araştırmasının temelini oluşturur ve varlığın doğasını ve nedenlerini ayırt etmek için kullandığı yapılandırılmış yöntemi yansıtır. İçin bu soru en önemli sorudur. Çünkü varoluşun nihai sebebini işaret eder. Onun ilk sebep olarak adlandırdığı şey. Bu sorunun cevabı metafizik soruşturmanın merkezindedir. Çünkü şeylerin varoluşunun ardındaki daha derin sebepleri ortaya çıkarır ve gerçekliğin teleolojik bir anlayışına bizleri götürür. Bu soruların hiyerarşisi El-Kindi'nin teleolojiye yaptığı vurguyu ortaya koymaktadır. Ona göre metafizikteki nihai soruşturma sistemine göre ilk sebebe Tanrı'ya yol açan varoluşun amacını veya nihai sebebini anlamakta sonuçlanır. Bu çerçevede neden sorusu El-Kindi'nin metafizik olarak tanımladığı ilk felsefenin birincil kaygısıdır.
Elkindiğinin metafizik sistemi 4 sebebin Aristotelesçi çerçevesinden ödünç alarak sebepler teorisi etrafında döner. Bu sebepler kategorik olarak maddi, biçimsel, etkin ve nihai sebeplerdir. Ancak onun vurgusu nedensel zinciri sonlandıran bir ilk nedenin gerekliliğine odaklanması bakımından farklılık gösterir. Elkindi için nedenlerin sonsuz bir gerilemesi imkansızdır. İlk, nedensiz bir neden olmadan hiçbir şeyin bilgisi mümkün olmazdı. Bu nedenle tüm nedenler sonunda bir ilk nedene geri dönmelidir. Ve bu onu nihai gerçek nedene eşitler. Bu sonuç metafiziğin temelde şeylerin nedenlerini ortaya çıkarmakla ilgilendiği ve gerçek bilginin bu nedenleri anlamaktan oluştuğu görüşünü desteklemektedir. Aristoteles varlığı varlık olarak anlamaya odaklanırken Elkindi bu yaklaşımı teolojik boyutu irdeleyerek değiştirir. Yani ilk nedeni anlamanın diğer tüm varlıkları anlamak için elzem olduğunu söyler. Elkindi ayrıca iki algı biçimi arasında ayrım yapan ayrıntılı bir epistemolojik çerçeve geliştirir. Bunlar duysal ve entelektüel aklidir. Duysal algı belirli şeylerin, cüzilerin değişken, geçici alanı ile ilgilenir. Bunlar değişime ve bozulmaya tabi varlıklardır. Duyular aracılığıyla elde edilen bilgi bu nedenle güvenilmez ve geçicidir. Çünkü konusu istikrarsızdır. Buna karşılık akli algı maddi olmayan, değişmeyen ve ebedi olan evrensellerle, külliler ile ilgilidir. Bu evrenseller gerçekliğin kalıcı ve değişmez yönleri hakkında bilgi sundukları için metafizik araştırmanın gerçek nesneleridir. Bu ayrım Elkindi'nin aklın geçici ayrıntılarından ziyade ebedi biçimleri kavradığı platonik bir bilgi anlayışıyla uyumunu desteklemektedir. Duyusal bilginin değişken nesneleri Elkindi'ye göre metafiziğin varoluşun değişmez nedenleri ve ilkeleriyle ilgilenen uygun alanının dışındadır. Bu bağlamda fizik değişenin bilgisiyle ilgilenirken metafizik değişmeyen bilgiyle ilgilenir. Metafiziğin değişmeyenle ilgilendiği göz önüne alındığında Elkindi'nin akıl teorisi evrenselleri nasıl bildiğimizi anlamada önemli bir rol oynar. İki tür akıl arasında ayrım yapar. Birincisi akla evvel, birinci akıl ve ikincisi de ukulu sevani yani ikincil akıldır. Akla evvel sürekli bir faaliyet halindedir ve evrenselleri kavrama kapasitesini temsil eder. Gerçekliğin ilkelerini soyutlamaktan sorumludur ve bu da metafizik bilgiye yol açar. Bilkul ve potansiyel akıl, bilfiil aktif akıl ve beyani zahiri ifade edici akıl şeklinde içeren ikincil akıllar, bu soyut bilgiyi işlemek ve rafine etmek, metafizik içgörüleri mümkün kılmak için işlev görür. Özellikle bilfiil aklı evrensellerin aktif olarak kavranmasından sorumludur ve insan aklının metafizik gerçeklerle etkileşiminde merkezi bir rol oynar. Elkindi'nin akıl görüşü bu nedenle metafizik inşası ile derinden bağlantılı olmaktadır. Entelektüel kavrayış, metafiziğin ortaya çıkarmaya çalıştığı ebedi gerçeklere erişim sağlar. Elkindi insan bilgisi, ilmi insani ile ilahi bilgi, ilmi ilahi arasında önemli bir ayrım yapar. İnsan bilgisi entelektüel çabayla elde edilir ve soyutlama ve şeylerin nedenlerini anlama sürecini içerir. Ancak vahiy yoluyla gelen bilgi ilahi bilgidir ve bu da entelektüel bilgiye kıyasla farklı bir kanalı işaret eder ve yalnızca peygamberler tarafından erişilebilir. Bu ayrım Elkindi'nin en yüksek bilgi biçimi olan ilahi bilginin insan entelektüel kapasitelerini aştığı hiyerarşik gerçeklik ve bilgi görüşünü yansıtır. Elkindi ayrıca metafizik sorgulama için metodolojik rehber sunar. Duyusal algı ve somut olgulara dayanan fiziksel sorgulama yöntemlerini soyut, duyusal olmayan gerçekliklerle ilgilenen metafizik sorunlara uygulamaya çalışmanın yanılgısına karşı uyarır. Metafiziğin deneysel gözlemden ziyade entelektüel soyutlamaya dayanan kendine özgü bir yaklaşım gerektirdiğini vurgular. Birinci gerçeklik ile evren arasındaki ilişkiye değinmeden önce sonsuzluk kavramıyla ilgilenir. Amacı yalnızca birinci gerçekliğin sonsuz olarak kabul edilebileceğini, evrenin ise sonlu ve yaratılmış olduğunu göstermektir. Argümanı madde, zaman ve hareket gibi temel kavramlar etrafında döner. Kindi dünyanın yoktan ex nihilo yaratıldığını ve bu nedenle sonlu olduğu sonucuna varır. Bu görüş özellikle Aristoteles olmak üzere bazı Yunan filozofları tarafından savunulan sonsuz bir kozmos kavramına zıttır.
Elkindiğinin sonsuzluk konusundaki yaklaşımı yalnızca birinci gerçekliğin başlangıcı olmadığı iddiası etrafında temellenir. Bu gerçekliğin kendi kendine var olan nedensiz ve değişmez olduğunu savunur. Şöyle ifade eder: varoluşsuzluğa tabi değildir, nedensiz değildir, cins veya türe sahip değildir, değişmez. Bu nedenle her şeyin nedeni zorunlu, vacip ve en mükemmel varlıktır. İlk gerçekliğin sonsuzluğu belirlendikten sonra her şeyin bir başlangıcı olduğu için sonlu olması gerektiği sonucunu çıkartır. Ancak Elkindi bu başlangıcın doğasının daha fazla analiz gerektirdiğini kabul eder. Elkindi'nin birinci önermesi bir maddenin sonsuz olamayacağıdır. Evren niceliksel bir varlık olduğu ve hiçbir nicelik sonsuz olamayacağı için evrenin kendisinin sonlu olması gerektiğini savunur. Bu öncülden yola çıkarak evrenin yaratılmış veya yoktan var edilmiş olması gerektiğini savunmaya devam eder. Argümanı birbiriyle bağlantılı üç kavramı içerir: madde, hareket ve zaman. Ona göre bu üçü birbirine bağımlıdır. Öyle ki hiçbiri diğerleri olmadan var olamaz. Elkindi evrenin sonluluğunu göstermek için bu karşılıklı ima ilkesini kullanır. Argümanları şunlardır. İlk argümanı maddenin sonlu olduğudur. Elkindi maddenin veya tözün sonlu olduğunu ortaya koyar ve sonsuz bir maddi evren olasılığını reddeder. Bir madde olarak evren ebedi olamaz. Çünkü bu tüm maddi şeylerde bulunan sonluluğun doğasına aykırı olurdu. İkinci argümanı hareket bir değişim biçimidir. Elkindi hareketi bir değişim türü olarak tanımlar ve hareketin bir biçimi de maddelerin oluşumu ve bozulmasıdır. Elkindi'ye göre maddi evren bu tür bir hareketle var olmuştur ve bu nedenle varlığı hareketten ayrılamaz. Üçüncüsü de iki olasılığa karşı evrenin konumunu göstermektedir. İlki yaratılış, diğeri sonsuzluk. Elkindi evrenin varlığı için iki olası açıklama sunar. Ya hiçlikten yaratılmıştır ya da ebedidir. Eğer evren yoktan yaratılmışsa o zaman varlığı bir üretim sürecinin sonucudur. Ve bu da onun maddi evrenin hareket yoluyla var olduğu argümanıyla uyumluluk teşkil etmektedir. Öte yandan eğer evren ebedi olsaydı değişmez olurdu. Ve bu da evrenin değişime ve bozulmaya tabi olduğu gözlemlenebilir gerçeğiyle çelişmektedir. Dördüncü ve son argümanı da zaman ve hareket evrenden ayrılamazdır. Elkindi zamanın hareketin ölçüsü olduğunu ve bu nedenle maddelerin varlığından önce var olamayacağını savunur. Zaman hareketin bir fonksiyonu olduğundan ve hareket bir madde gerektirdiğinden bunların hiçbiri madde, hareket veya zaman birbirinden önce gelemez. Bu nedenle zamanın kendisi tıpkı madde ve hareket gibi sonludur. Bu argümantasyon bizi madde, hareket ve zamanın sonlu olduğuna iletir. Elkindi hareket ve zamana tabi bir madde olan evrenin sonsuz olamayacağı sonucuna varır. Aksini iddia etmek bu üç kavramın karşılıklı bağımlılığına aykırı olacaktır. Elkindi'nin argümanı evrenin bir başlangıcı olduğu iddiasında doruk noktasına ulaşır. Bu da yaratılmış olduğu anlamına gelir. Hiçlikten çıkan bu yaratılış bir yaratıcının yani ilk gerçekliğin gerekliliğine işaret eder. Evrenin sonluluğu ve yaratılışına dair argüman, evrenin varoluşunun metafizik temeli olan ilk neden tartışmasının bir ön hazırlığı olarak kabul edilmektedir. Elkindi evrenin sonlu ve yaratılmış olduğunu gösterdikten sonra dikkatini ilk neden sorusuna çevirir. Şimdi asıl mesele şudur: evren nasıl var oldu? Elkindi bir şeyin bilgisinin onun nedenini bilmeyi içerdiğini ve dolayısıyla ilk nedeni anlamanın diğer tüm nedenlerin gerçekliğini anlamanın anahtarı olduğunu savunmaktadır. Elkindi için ilk neden varlığın nihai açıklamasıdır ve bu nedenin bilgisi gerçekliğin gerçek doğasını açığa çıkarır. İlk neden nedensiz, gerekli ve mükemmel olduğundan diğer tüm varlıkların dayandığı temel görevi görür. Bu nedenle yaratılmış evren ilk neden nedeniyle vardır. Ancak zorunlu olarak var olamaz. Zorunlu varlık ilk neden ile mümkün varlıklar yani yaratılan evren ve içindekiler arasındaki bu ayrım Elkindi'nin düşüncesindeki derin bir metafizik hiyerarşiyi yansıtmaktadır. Elkindi ayrıca metafizik soruşturmanın metodolojik endişelerine de değinir ve metafizik sorunlara deneysel veya fiziksel yöntemler uygulamanın hatasına karşı uyarıda bulunur. Bazı düşünürlerin metafizik gerçekleri yanlışlıkla somut veya maddi bir biçimde kavramaya çalıştıklarını gözlemler. Bu metafizik bilginin soyut doğası göz önüne alındığında
uygunsuz bir yaklaşımdır. Örneğin ilk nedenin araştırılması duysal gözlem değil, akli soyutlama gerektirir. Bu Elkindi'nin metafizik soruşturmanın değişken ve geçici olandan ziyade maddi olmayan ve ebedi olanla ilgilendiği için fiziksel soruşturmadan temelde farklı olduğu görüşünü vurgulamaktadır. Elkindi hem varoluş hem de var olan vardır önermesini mantıksal olarak tutarlı tek seçenek olarak onaylamaktadır. Ancak bunun bir şeyin varoluşunun nedeni olduğu anlamına gelmeyeceğini açıklar. Bir varlığın varoluşunun nedeni olduğunu iddia etmek, neden ve etkinin ayrı olması gerektiği ilkesini ihlal eder. Sebep etkisiyle aynı anda var olamaz. Çünkü bu ikisi arasındaki ayrımı ortadan kaldırarak mantıksal saçmalığa yol açardı. Bu nedenle Kindi herhangi bir varlığının dışsal bir sebebe bağlı olması gerektiği sonucuna varır. Hiçbir varlığın kendi sebebi olamayacağını gösterdikten sonra Kindi kendisi sebepsiz bir sebebin olması gerektiğini savunur. Bu diğer sebeplerden bağımsız ve gerekli olan ilk sebep veya gerçek birdir. İlk sebep tüm varlıkların nihai temelidir. Çünkü hiçbir dış sebebe ihtiyaç duymaz ve tüm varoluşun kaynağıdır. Bu noktadan itibaren Kindi'nin metafiziği araştırması gerçek birin doğasının araştırılmasına yol açar. Tüm olası varlıklar bu ilk sebebe dayandığından felsefenin görevi sınırlı entelektüel kapasitemizle mümkün olduğunca gerçek biri bilmektir. Bu onu töz, aras ve evrensel gibi metafizik kavramlar aracılığıyla gerçekliğin yapısını incelemeye, mümkün ve zorunlu varlıklar arasındaki ayrımı netleştirmeye götürür. Elkindi gerçek ve arızi birlik arasındaki ayrımı daha da araştırır. Cins, tür, ayrım, özellik ve ortak arazda dahil olmak üzere cevher ve 5 külliyat-ı hams gibi kavramları inceler ve bu kavramların hiçbirinin gerçek birliği temsil etmediğini savunur. Bunun yerine ifade ettikleri birlik yalnızca arızidir. Şeylere bağlı ancak onlar için özsel olmayan bir niteliktir. Onun sözleriyle bu şeylerde bahsettiğimiz birlik gerçek bir birlik değildir. Yalnızca şeyin içindeki bir isim olarak bölünemezliği gösterir. Elkindi'ye göre gerçek birlik yalnızca dışarıdan bir şeye atfedilen bir şey değil, içsel ve özsel olmalıdır. Bu gerçek birlik yalnızca parçaların bir birleşimi olmayan ve çokluğa tabi olmayan gerçek bire aittir. Evrendeki mümkün varlıklar yalnızca tesadüfi, yani mümkün bir birlik sergiler ve onların varoluşları ilk nedenin zorunlu birliğine işaret eder. Elkindi ayrıca doğal dünyadaki birlik ve çokluk arasındaki ilişkiye de değinir. Doğada çokluk olmadan birlik olmadığını ve birlik olmadan çokluk olmadığını savunur. Bu etkileşim çokluğun birliğe nasıl katılabildiği sorusunu gündeme getirir. Elkindi bunu doğadaki çokluğun nihayetinde daha yüksek tekil bir nedenden kaynaklandığını belirterek çözer. Nedenlerin sonsuz bir gerilemesi imkansız olduğundan hem birliğin hem de çokluğun varlığının tek açıklaması tek daha yüksek bir nedenin varlığıdır. Yani gerçek olan. Ancak bu gerçek olan çokluğu kabul eden sayısal bir değildir. Dünyanın çoğulluğuyla bölünemeyen veya ilişkilendirilemeyen tüm varlık kategorilerinin ötesinde mutlak bir birliktir. Elkindi gerçek birin ne sayısal ne de çokluk hakkında var olan bir şey olmadığını, kendi içinde bir olduğunu, bölünemez, tekil ve tüm çoklukların ötesinde olduğunu söylemiştir. Elkindi gerçek birin aşkınlığı üzerinde de durur. Gerçek birin bilinen felsefi veya mantıksal sınıflandırmaların hiçbirine dahil edilemeyeceğini açıklar. Bir cins, tür veya birey olması önemli değildir. Biçim, nicelik, nitelik, ilişki veya başka herhangi bir kategoriyle tanımlanamaz. Tüm çokluğun ötesinde saf bir birliktir ve mümkün şeyleri karakterize eden kazalardan veya bölünmelerden hiçbirine tabi değildir. Elkindi'nin görüşüne göre gerçek olanı çokluk veya değişim dilini kullanarak kategorize etme veya tanımlama girişimi kaçınılmaz olarak başarısız olur. Çünkü bu tür kavramlar yalnızca mümkün varlıklara uygulanır. Gerçek olan tüm bu sınırlamaları aşar ve birliği içinde mutlaktır. Öyle ki hiçbir çokluğa izin vermez. Elkindi gerçek olanı yalnızca ilk neden olarak değil, aynı zamanda gerçek fail olarak da tanımlamıştır. Yani tüm yaratılışın gerçek nedenidir. Evrendeki diğer failler yalnızca ikincil ve mecazi iken, gerçek olan tüm eylem ve varlığın nihai kaynağıdır. Evreni ex nihilo, hiçlikten yaratır ve kozmosun devam eden varoluşundan ve düzeninden sorumludur. Diğer tüm sözde failler gücü ve iradesi mutlak olan gerçek olan hakkında pasiftir. Bu anlamda gerçek olan kavramı hem metafizik
hem de teolojik unsurları bütünleştirir. Gerçek olan yalnızca varoluş için gerekli temel değil, aynı zamanda mükemmel iradesi ve gücüyle hareket eden tüm var olanların yaratıcısı ve sürdürücüsüdür. Elkindi'nin metafizik çerçevesi tüm varoluşun nedensiz nedeni olarak gerçek olanın zorunluluğu etrafında dönmektedir. Varlığın olasılıklarının titiz bir mantıksal analizi yoluyla varoluşun nihayetinde aşkın tekil bir kaynağa bağlı olması gerektiğini gösterir. Bu gerçek olan tüm kategorilerin, çokluğun ve değişimin ötesindedir ve dünyadaki tüm şeylerin varoluşu ve birliği içinde temel ilke olarak hizmet eder. Toparlayacak olursak, Philoponus gibi Elkindi de Aristoteles'in kozmosun ebedi olduğu fikrini reddetti ve bunun yerine dünyanın Tanrı tarafından yaratılmış bir başlangıcı olduğunu savundu. Bir neoplatonist olan Philoponus, filozof Proklus ile benzer tartışmalara girerek ebedi bir evrenin ilahi yaratılış fikriyle uyumsuzluğunu vurgulamıştır. Elkindi ile Yunan felsefesi arasındaki en önemli ayrılma, yoktan yaratmaya güçlü bir şekilde savunmasıdır. Helenistik düşüncenin çoğunu nüfuz eden baskın antik Yunan felsefesi aksiyomu, ex nihilo nihil fitin, yani hiçlikten hiçbir şey gelmez. Aksine Elkindi evrenin İslam teolojisiyle uyumlu olarak hiçlikten yaratıldığını iddia etmiştir. Aristoteles ve Platon gibi düşünürler de dahil olmak üzere antik Yunanlı filozoflar için madde ve kozmos ilahi olanla birlikte var olan ebedi olarak kabul edilmektedir. Buna karşılık Elkindi ebedi olan ezeli bir tanrı ile yaratılmış evren arasındaki keskin bir ontolojik ayrımı savunmuştur ve yalnızca tanrının gerçek ebedi olduğunu, diğer her şeyin ise mümkün varlık olduğu ve yoktan var edildiğini söylemiştir. Bu ontolojik ayrım Elkindi'nin antik Yunan felsefesinin yöntemlerinden ve akıl yürütmesinden yararlandığı halde antik Yunan felsefesi geleneğinden açık bir şekilde ayrıldığını gösterir. Metafizik sisteminin haleflerinin özellikle de El-Farabi ve İbn Sina'nın metafizik sistemleriyle karşılaştırdığımızda Elkindi'nin belirgin bir kavramsal çerçeve geliştirdiği ortaya çıkar. El-Farabi ve İbn Sina, Aristoteles metafiziğini İslami bir bağlamda daha da sistematikleştirirken ve ayrıntılandırırken, Elkindi metafizik araştırmalarına ilahi yaratılış ve evrenin mümkün olması gibi teolojik unsurları dahil eden bir yaklaşım benimsemiştir. Bu bağlamda varoluşun doğasına ilişkin metafizik soruşturmasının İslami yaratılış doktrinleri, Tanrı'nın doğası ve Tanrı ile evren arasındaki ilişkiyle uyumlu olduğu kendi içinde tutarlı bir sistem sunmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.